çocuklar, bu videoda sizlerle Pino ile mancınık projesi yapacağız. Projemizde butona bastığımız zaman servo motor mancınığı serbest bırakacak. Hangi malzemeleri kullanıyoruz ve kodlamasını nasıl yapıyoruz beraber öğrenelim. İlk olarak tabii ki Pino kontrol kartım var. Servo motorum, servo motor modül kartım ve buton modülüm. Bağlantıları yapabilmek için bağlantı kablolarım. Pino kontrol kartını bilgisayara bağlayabilmek için USB kablom ve projemi bilgisayardan bağımsız çalıştırmak istediğimde güç desteklemesi yapabilmem için 9 volt pilim ve pil şapkam yanımda. Şimdi hemen servo motorla başlamak istiyorum. Servo motordan renkli 3 adet kablo çıkıyor. Buradaki renkler bizim için önemli. Kahverengi GND kısmına, kırmızı 5 volt kısmına, turuncu ise dijital kısmına denk gelecek şekilde servo motor modül kartı üzerindeki pinleri yerleştiriyorum. Servo motor modül kartının üzerinde mor renkte bir etiket bulunuyor. Yine Pino kontrol kartı üzerinde mor renkli kapılardan dilediğim bir tanesine bağlantı yapabilirim. 1, 2, 3, 4, 5 veya 6 numaralı kapılar servo motorum için uygun. Hemen bağlantı kablomu aldım. Çok kolay bir şekilde bir ucunu servo motora, diğer ucunu Pino kontrol karttaki 1 numaralı kapıya bağlıyorum. Buton modülümün de aynı şekilde üzerinde mor renkli etiket bulunuyor. Pino kontrol kartında mor renkli kapılardan bir tanesine bağlantı yapacağım. Şöyle hemen elime kabloyu aldım. 4 numaralı kapıya bağlantı yapıyorum. Şimdi USB kablom alarak Pino kontrol kartımı bilgisayara bağlayacağım. Hemen şu küçük ucunu Pino kontrol karta, diğer tarafı da bilgisayardaki USB portuna bağlıyorum. Pino kontrol kartımı kodlayabilmek için bilgisayardan M-Block programını açıyorum. Ve program üzerinde bazı küçük ayarlamalar yapacağım. İlk olarak uzantılardan Pino uzantısını indirmem gerekiyor. Eğer daha önceden indirmediyseniz Pino ile ilgili kodlara erişebilmek için bu uzantıyı indirmemiz gerekiyor. Uzantılar menüsüne gittim. Uzantıları yönet diyorum. Şöyle küçük bir pencere açıldı. Arama kısmına tıklayıp Pino yazıyorum. Pino uzantısına indir butonuna tıkladım. Artık Pino uzantım indirildi. Kurulmuş kısmında görebilirim. Çarpıya bastım, çıktım. Robotlar sekmesine geldim. Pino ile ilgili bütün kodlarım burada yer alıyor. Farklı herhangi bir uzantı kullanmayacağım. İhtiyaç duymayacağım. Bu nedenle uzantılar menüsüne gidip diğer uzantıları kapatabilirim. Kartlar menüsünden devam ediyorum. Arduino Nano seçili mi değil mi onu kontrol edeceğim. Evet, Arduino Nano seçili. Devam edebilirim. Bağlam menüsündeyim ve seri portu bağlamam gerekiyor. Bende COM6 değeri çıkmış. Bu sizin bilgisayarınızda COM5, COM7, COM10 gibi farklı değerler olarak çıkabilir. Hatta aynı anda birden fazla COM değeri görebilirsiniz. Pino kontrol kartınızın bilgisayara bağlandığı USB portunun adıyla alakalı bu. Lütfen doğru COM'u bulup seçim yapın. Ben de zaten tek bir seçenek olduğu için seçtim. Yukarıda seri port bağlandı yazısı geldi. Robotlar sekmesindeki kırmızı düğmem de yeşil oldu. Demek ki bağlantıyı da kurdum. Hemen tekrar bağlan menüsüne geliyorum. Aygıt yazılımı güncellemesi seçeneğine tıklıyorum. Aygıt yazılımı güncellemesi Pino kontrol kartımla M-Block programının haberleşmesini sağlıyor. Kartımın içerisinde öncesinden kalan kodlar varsa bu kodları silerek kartımı sıfırlıyor. Programı açtığımızda bu işlemi bir kez yapabiliriz. Bunun yanı sıra bağlantılar ve kodlar doğruysa, yani bundan eminsek ama hala problem yaşıyorsak yine aygıt yazılımı güncellemesi yapabiliriz. Kısa bir süre içerisinde yükleme bitti uyarısı geliyor. Kapat butonuna tıkladım. Şimdi ilk olarak butonumdan bir değer okuması yapmak istiyorum. Butonum basıldığında hangi değeri veriyor? Elimi bıraktığımda hangi değeri veriyor? Eğer hatırlamıyorsak bunun için değer okuması yapmamız lazım. Robotlar sekmesindeyim. Pino buton oku kodunu aldım. İlk yapmam gereken şey neydi? Evet, doğru hatırlıyorsunuz. Kapı seçimini yapmak. 4 numaralı kapıda olduğum için Pino 1'i 4 olarak değiştiriyorum. Pino 4. Kukla üzerinden bir okuma yapacağım. Bu nedenle görünüm sekmesine gittim. Merhaba de kodunu aldım. Buton oku kodunu şöyle içerisine yerleştirdim. Sürekli olarak anlık değerleri bana söylesin. Sürekli okuma yapsın. Kontrol sekmesinden sürekli tekrarlayı aldım.
Üzerine çift tıklıyorum. Bir olaya da ekleyebilirdiniz. Başına olay ekleyebilirdiniz. Şu an sıfırda. Butona bastım 1 oldu. Elimi çektim 0 oldu. Demek ki basıldığında 1, basılmadığında 0 değerini veriyor butonum bana. Şimdi servo motorumu da bir çalıştırmak istiyorum. Robotlar sekmesindeyim. Hemen buradan servo motor çalıştır kodunu aldım. Kapı seçimini yapmam lazım. Zaten 1 numaralı kapıda olduğu için herhangi bir değişiklik yapmıyorum. Açı kısmına geldim. Şuradan bir açısını 45 yapalım. Evet, ucundaki kol döndü. 180 yapalım. Harika. Şimdi tekrar 0 alalım. Bu şekilde bırakıyorum. Şimdi mancınık projemde butona bastığım zaman servo motor ucundaki kolu kaldıracak ve mancınığı serbest bırakacak. 3 saniye bekledikten sonra tekrar kapanacak. Ben aynı şekilde mancınığın ucunu yerleştirdiğimde başa dönmüş olacağım ve tekrar butona bastığımda tekrar mancınığım serbest kalacak. Böyle bir proje yapıyorum. Yani butona bastığımda servo motor açısını 90 yapsın. 3 saniye beklesin. Daha sonra tekrar 0'a geçsin. Bunun için kontrol sekmesine gelip eğrisi kodunu alabilirim. Hatta eğrisi değilse de yapabilirim. Çünkü iki durumum var. Butona bastığımda ya da basmadığımda diye. Hemen işlemler sekmesinden eşittir kod bloğunu aldım. Buton oku koduna şöyle sağ tıklayarak kopyasını çıkartıyorum. Tekrar robotlardan da alabilirdim. Eğer 1 ise butona bastıysam servo motor açısını 90 yapsın. Robotlar sekmesindeyim. Zaten burada servo motor kodum vardı bir tane. Açımı 90 yap. Kontrol sekmesinden şöyle 3 saniye kadar beklesin. Daha sonra tekrar robotlara gelelim. Açımı 0 yapsın. Eğer butona basmadıysam zaten servo motorum kapalı durumda, yani 0 durumunda olmalı. Hemen onu da şöyle servo motor çalıştır, açı 0 diyorum. Sürekli tekrarların içerisine yerleştirmem lazım ki bu kod sürekli olarak çalışsın. Şöyle bir durdurdum. Sürekli tekrarlaya basıyorum. Bastım. 3 saniye bekliyor yukarıda, sonra indiriyor. Şimdi hemen tasarımımı almak istiyorum. Tasarımın üzerinden bir kontrol edeyim. Açıları doğru vermiş miyim diye. Şimdi şöyle ucundaki kolu çıkardım. Şöyle bir dil çubuğuna başka bir kol yapıştırmıştım. Onu takıyorum. Şöyle bir mancınık tasarımım var. Mandallardan, dil çubuklarından, paket lastiğinden destek alarak yaptım. Şu ucundaki de normal şişe kapağı. Şöyle altında ahşap plakalar var. Mancınığı bu şekilde tutuyor. Hemen butona basacağım. Evet. Mancınığı bıraktı. Şöyle bir daha. Şöyle olduğunda 90 olacak. Tamam. Evet. Artık demek ki kodlarımı kartımın içerisine yükleyebilirim. Bunun için Pino program kodunu başına aldım. Bu arada ekrandaki 1.0 değerini okutma kodunu silmem gerekiyor. Çünkü bu sadece ekranla ilgili, programla ilgili bir kod. Bunu yükleyemeyeceğim. Uyarı alacağım hatta yüklenmiyor diye. Üzerine sağ tıkladım. Arduino'ya yükle diyorum. Bir pencere açıldı. Burada da tekrar Arduino'ya yükle butonuna tıkladım. Kodlarım Pino kontrol karta yüklenmeye başladı. Şimdi o sırada ben pilimi hazırlamak istiyorum. Pil şapkamı elime aldım. Şöyle 9 volt pilime takıyorum. Yükleme bittiği zaman kabloyu çıkaracağım. Bu nedenle arkadan güç besleme girişinden pilimi taktım.
on-off kısmındaki düğmeyi on kısmına doğru ittirdim. Yükleme bitti uyarısı geldi. Kapat dedim. Artık kabloyu çıkartabilirim. Şimdi hemen bir silikon tabancası alarak servo motorumu şöyle şuraya sabitleyeceğim. Şöyle uzanacak kadar bir mesafede olsun. Tamam, şu şekilde. Burada kurumasını bekliyoruz. İsterseniz yanına bir kutu yapabilirsiniz. Pino kontrol kartınızı üzerine ya da içerisine yapıştırmak için. Ben pinoyu şöyle çekiyorum yanıma. Butonumu da elime alacağım için hiçbir yere yapıştırmasam da olur. Ya da şöyle şuraya da yapıştırabiliriz. Hafifçe silikon sıkıyorum. Silikon tabancasını kullanırken lütfen çok dikkatli olalım. Mümkünse bir büyüğümüzden destek alabiliriz. Şimdi hemen mancınığımı indirdim. Şöyle dil çubuğunun altına koydum. Butona basıyorum. İsterseniz tabii ki daha sonra hemen kapattı. Bunun içerisine bir şey yerleştirebilirsiniz fırlatmak için. Pimpon şöyle içine koydum. Butona basıyorum ve fırlattı. 3 saniye sonra servo motor indirdi. Şöyle altına geçirmem lazım. Bir dakika. Bu şekilde tasarımımı oluşturmuş oldum. Evet, projemiz bitti. Tasarımı bu şekilde. Bağlantılar ve kodlamalar zaten Pino kontrol kartı ile oldukça kolay. Sizler de kendi tasarımınızı oluşturabilirsiniz. Yaptığınız projenin fotoğrafını, videosunu çekip sosyal medya adreslerinden bizlere ulaştırırsanız çok seviniriz. İyi çalışmalar diliyorum.